Ben Profesör Doktor Kubilay Vicdan. Yaklaşık olarak 27 yıldır tüp bebek alanında çalışıyorum. İhtisasımı tamamladıktan sonra asıl perinatoloji dediğimiz daha çok gebelikle ilgili bir alanda çalıştım. Ama arkasından Türkiye'de ilk defa mikroenjeksiyon konusunda çalışan bir özel hastanenin bünyesinde tüp bebek uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ve o zamandan beri de yaklaşık olarak 27 yıldır tamamıyla tüp bebek alanında çalışıyorum. Biz çok uzun süredir bu işte çalışınca işin mutfağını da öğrenmek durumunda kaldık. Yani sadece klinisyen olarak tüp bebek uygulamalarındaki bir takım ilaçların nasıl kullanıldığı, hastanın nasıl takip edildiği değil, tüp bebek komple bakıldığı zaman bir laboratuvar uygulamaları silsilesidir. Dolayısıyla bir mutfak uygulamaları işin içindedir. O yüzden de biz tüp bebeğin hem mutfağına, hem kliniğine, hem psikolojisine, hem hasta yönetimine son derece hakim olmak durumunda kaldık. Çok uzun süredir bu işi yapınca. Bu işin ilkleri arasında yer alınca tabii ki eğitim vermek, yeni arkadaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak gibi bir süreci de birlikte yaşadık. Ben ayrıca sadece bunlarla yetinmeyip aynı zamanda histoloji, embriyoloji konusunda kadın doğumunun dışında PhD programı yaptım. Dolayısıyla şu anda sadece tüp bebeğin klinik kısmı değil, aynı zamanda laboratuvar kısmına da oldukça hakim olduğum için olayı felsefesiyle, işte bilimiyle, bilimsel yanıyla, tıbbi yanıyla çok daha kolay yorumlama şansına sahibim. Tüp bebeği aslında iki tane devrimini tamamlamış olarak düşünmek lazım. Çünkü 1978 yılında Louise Brown dediğimiz tüp bebekteki ilk bebek doğduğunda annesi tüpleri tıkalı olan bir kadındı Louise Brown'un ve tüpleri kapalı olduğu için doğal yollarla çocuk sahibi olamıyordu. Tüp bebek bu amaçla çıkarıldı. Daha sonra tüp bebekteki gelişmeler bunun erkek infertilitesinde yani erkek kısırlığında kullanımını getirdi. Ve bu ikinci devrim oldu. Çünkü eskiden biz senin çocuğun olmaz evine git dediğimiz birçok erkeği biyolojik olarak baba yapabilme şansına sahip olduk. O zamandan bugüne kadar yani 1992 yılından bugüne kadar ise tüp bebekteki gelişmeler aslında palyatif. Yani üçüncü bir devrim beklentimiz henüz gerçekleşmedi. Çünkü %100 gebelik şansını sağlayabilmemiz gerekir ki biz tüp bebekte evet artık bu işi tamamıyla hallettik diyebilelim. Oysa bu konuda eksiklerimiz var. Dolayısıyla da tüp bebek belirli endikasyonlarda belirli başarı şansına sahip olarak yapabildiğimiz bir tıbbi uygulama. Tabii ki bu son 30 yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler oldu. Bunlar arasında aletler gelişti, teknoloji gelişti, kullandığımız araçlar gelişti, bizim bilgi dağarcığımız arttı. Dolayısıyla gebelik oranları %20'li 30'lu oranlardan şu anda günümüzdeki %60-70'li oranlara kadar yükseldi. Ama henüz %100 olmaktan uzak. Yani tüp bebek tedavisinde tabii başarının kriteri olan, anahtar olan bazı noktalar var. Bunlardan birincisi kadın yaşı. Bizim için en önemli faktör kadın yaşıdır. Çünkü yaşla beraber belirgin oranda gebelik oranlarında azalma söz konusu. Bunun nedeni kadının doğduğundan itibaren yumurtalıklarındaki yumurtaları tükettiği bir süreç yaşaması. O yüzden de kadın yaşı ilerledikçe gebe kalma şansı dramatik olarak düşüyor. İki nedeni var. Bir tanesi yumurta sayısı azalıyor. İkincisi de kadının yumurtalıkları kendisiyle beraber yaşlandığı için anoploidi dediğimiz kromozom anomalilerinin sıklığı artıyor. Dolayısıyla bu iki faktör en önemlisi. Bunun dışında merkez seçimi, merkezin deneyimi, merkezin başarı oranları, merkezin kalite kontrol sistemlerine ne kadar uyduğu bunlar tabii ki bir tüp bebek tedavisinde olmazsa olmazlar. Ancak tüp bebek tedavisini hiçbir zaman mucizevi bir yöntem gibi düşünmemek lazım. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi kadının yaşına, yumurtalık rezervine ve ekip ve ekipman gibi tedavinin olduğu merkezin deneyimlerine göre belirli bir başarı oranına sahip tüp bebek. Ama tüp bebeği çoğunlukla ne yazık ki işte sizin de sorduğunuz gibi bende gebe kalamadınız, buraya giderseniz gebe kalırsınız gibi de algılamamak lazım. Çünkü tüp bebekte tekrarlayan denemeler gerekebiliyor doğası gereği tüp bebeğin. O yüzden bazen hasta bir merkezde bir deneme yapıyor, gebe kalamıyor, diğer bir merkeze gidiyor, gebe kalıyor. Bunu kısaca şöyle anlatmak mümkün. Örneğin siz bir merkezde gebe kaldınız ama bu merkezin gebelik olasılığı %5 ya da başarı şansı %5. Ama orada gebe kalan kişi için dünyanın en başarılı merkezi orasıdır. Ama bir merkez düşünün %60 ile çalışıyor. Siz orada gebe kalamadınız. Sizin için de dünyanın en kötü merkezi orasıdır. Onun için bunlar son derece subjektif değerlendirmeler. Bunlara bu şekilde bakmamak lazım. Tüp bebeğin yapıldığı ekibin deneyimine, başarı oranına, hastanın yaşına, over rezervine evet. Ama tüp bebeği bir mucizeler silsilesi gibi tanıtmaya kalkıp işte tüp bebekte başarı oranını artırdığı iddia edilen birçok yöntemi de gündeme getirmek ne yazık ki hastaların bazen ciddi ekonomik kayıplara uğramasına yol açıyor. En büyük yanlışlardan bir tanesi şu, eskiden çiftler ya da hastalar hekime tedavi olmak amacıyla gelirlerdi.
şimdi ellerinde bir reçeteyle geliyorlar. Yani bize şunu yapmanız doğru mu şeklinde değil de bize bunu yapacak mısınız şeklinde. Bunlar arasında tüp bebeği başarı anlamında düşündüğünüzde 150-200 tane tüp bebek başarı üzerinde etkili değişken var. Her bir değişkeni tek tek kontrol etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu her bir değişkeni de evet sizin şansınızı artıracak diye tedavi sürecinin içine katmak doğru değil. Çünkü bunlar aynı zamanda hastanın maddi kaybı uğramasına da yol açıyor. Tamamıyla örnekleme amacıyla veriyorum. İşte rahim içine çizik atmak, işte PRP yapmak, işte kök hücre kullanmak gibi, lazer kullanmak, piezoelektrik kullanmak gibi hastaların dağarcıklarında aslında ne olduğunu dahi bilmedikleri bir takım sözcükler var. Bunları kendi kulüpleriyle, kendi arkadaş grupları oluşturarak paylaşıyorlar. Ve genellikle bize geldikleri zaman siz şunu yapıyor musunuz, siz bunu yapıyor musunuz şeklinde bir yönlendirmeyle geliyorlar. Aslında bu kendilerine yapılabilecek en büyük kötülük. Çünkü bu yönlendirmeyle geldiğiniz zaman sonuçta işin bir de ticari boyutu olduğu için size bu uygulamalar yapılıyor. Ama bunlardan yarar görüyor musunuz kısmı tamamıyla bir tartışma konusu. Aslında IVF çok basit, çok düz bir tedavi yöntemidir. Tedavi öncesi hastanın doğru değerlendirilmesi, başarıyı engelleyecek problemlerin ortadan kaldırılması, daha sonra uygun bir tedavi sürecinden geçmesi, doğru bir laboratuvar ortamında bu işlemlerin yapılması hastanın gebe kalma şansını optimize eder. Bunun dışındaki her şeye biz add-on ya da yardımcı diyoruz. Bunların hiçbir bilimsel kanıtı yok. Bunların büyük bir çoğunluğu aslında boşa yapılan harcamalar ve eforlardır diyebiliriz. Yani tüp bebek uygulamalarında laboratuvar bu işin mutfağı. Herhangi bir restorana gittiğiniz zaman sizin önünüze servis edilen yemeğin tadı, lezzeti, mükemmelliyeti mutfaktan geçtiği gibi bizde de tüp bebek başarısının arkasındaki en önemli hikaye tabii ki laboratuvar ve laboratuvarda çalışan elemanların bu konudaki deneyimi. Ama demin klinik uygulamalar için söylemiş olduğum add-on dediğim, yardımcı dediğim bir takım yöntemler laboratuvarda da uygulanıyor. Yani laboratuvarda da gerek sperm seçme için, gerek yumurta seçme için, gerek embriyo seçme için işte olmazsa olmaz gibi tanıtılan, işte bu varsa daha başarılısınız denilen birçok uygulama var. Ama bunlarda da çok fazla dikkate alınması gereken unsurlar yok. Tüp bebeğin laboratuvar kısmının da en önemli özelliği kalite kontrol sistemlerine ne kadar riayet edildiği, uygulamaların düzenli olarak check edilip edilmediği, işte ekipmanınızın, destekleyici gaz sisteminizin, kullandığınız kültür ortamlarınızın bunların hepsinin kalite kontrol sistemlerine tabi tutulup tutulmaması gibi birçok faktör laboratuvarında başarısındaki en önemli unsur. Yani tabii çok uzun süredir tüp bebekle ilgilenen bir hekim olarak tüp bebeğin zaman içerisinde biraz erozyona uğradığını söyleyebilirim çok açık olarak. Burada hem tüp bebek merkezlerinin sayısının artmasının, hem tüp bebeğe olan talebin artmasının, hem de günümüzün en önemli hastalıklarından biri sosyal medyadaki bir takım yanlış paylaşımlar. Bunlar aslında tüp bebekte bir takım mitler, yani bir takım böyle hikayeler, öyküler, işte başarı hikayeleri karşımıza çıkarıyor. Tüp bebeği başta da söylediğim gibi standart bir tedavi yaklaşımı olarak kabul etmek gerekir. Nasıl ki kapınızda 200 kilometre hız kadranı olan bir arabayı uçuramıyorsanız, tüp bebekte de şu anda %100 gebelik şansı yok. Öploid dediğimiz kromozom yapısı normal bir embriyoyu transfer ettiğimizde dahi genç bir kadında %60-70'ler civarında bir gebelik elde edebiliyoruz. Onun için tüp bebeği bir teknoloji gibi kabul etmek lazım. Dolayısıyla bu teknolojinin de tekrarlayan denemelerinin olabileceğini akılda tutmak lazım. Her tekrarlayan denemeye yeni öyküler katmak, yeni bir takım uygulamalar katmak aslında kişinin ileride tüp bebeğe harcayacağı parayı veya kaynaklarını boşa tüketmesi anlamına gelir. Dolayısıyla tüp bebeği mümkün olduğu kadar cost efektif, yani maliyeti düşük, mümkün olduğu kadar basit, mümkün olduğu kadar hasta dostu bir tedavi gibi algılamak ve algılatmak gerekir.